Merhaba arkadaşlar, İğne Oyası ve El İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte 2 şiş Selanik modelli bir lif çalışacağız. Lifimiz oldukça güzel ve basit ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. Modelimiz sadece birkaç sırada püf noktaları var arkadaşlar. Şu kutucuklarımızı yaptığımız sırada ilk sıramıza ve 8. ajurumuzun olduğu sıramıza dikkat edelim. İlk sıramızı haroşa örüyoruz 9 ilmeğimizi. Daha sonra şu 8. ajurumuzun olduğu kısımda ajurumuzu doladıktan sonra ikili bir ters kesme işlemimiz var. Kesme yani son 8. ajurumuzdan sonra tekrar bir sıra haroşa örüp daha sonra şu üst kısımdaki Selanik kısmını kuruyoruz. Bu sıralara dikkat ederseniz oldukça basit ilerleyen güzel bir model oldu arkadaşlar. Oldukça eğlendim ben yaparken, gerçekten hızlı ilerledi. Ağır durmuyor ve ayrıca çok güzel bir model arkadaşlar. Yani beğenerek, severek yapacağınızı düşünüyorum. Daha önce benzerini fare dişi örneğiyle yapmıştık. Ben bu modeli Selanik modeline de uyarlamak istedim. Modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız bundan sonra yayınlayacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Destekleriniz benim için çok önemli. Videolarımı beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bu güzel lifin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lifimi arttırdım. Şu an kenar ilmeklerim hariç doladığım ilmeklerle birlikte arkadaşlar toplamda 27 tane ilmeğim var. Arka yüze geçiyorum. Buradan da kenar modelimi arttırıyorum. Beş kenar ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeği örüyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum ve buraya ayracımı takıyorum. Selanik modeli kuracağım için ilk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ters, düz, 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 ters ve düz. Tekrar buraya da ayracımı takıyorum ve iki tane, bir doladığım ilmekten önceki ilmeğim, bir de doladığım ilmek, iki tane haroşamı örüp kenar modelimi örüyorum. Ön yüze geçtim. Kenar modelimin iki ilmeğini kesiyorum. Kenar modelim 4'e düşüyor. Doladım. 2 ilmeğimi örüyorum. Ayraçlarımın arasındaki modelime Selanik olacak şekilde arkadaşlar ilk ilmeğimi ters ördüm. İkincisini alttaki ilmeğe batarak düz, ters, tekrar alttaki ilmeğe batarak düz, ters, alttaki ilmeğe batarak düz, tekrar ters, alttaki ilmeğe batarak düz. Bu şekilde ayraçlarımın arasındaki tüm ilmeklerime Selanik modeli uygulayacağım arkadaşlar.
Yine aynı şekilde arka yüzden de Selanik modeli uygulayacağım. Birkaç sıra devam edelim Selanik modelimizi. Biraz ilerledikten sonra arkadaşlar döndüğümde yine sayılarıyla birlikte kaç sıra olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Selanik modelimizin ilk sırasını arka yüzden kurduk. Ön yüzden Selanik modelimizin ilk örneğini yaptık arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Birkaç sıra Selanik örneğimi ilerleteceğim. Daha sonra yine döndüğümde sayılarını vereceğim ve beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Selanik örneğimi ilerlettim. Bakın son hali bu şekilde. Şimdi sayılarını da size net bir şekilde vereceğim ki şu Selanikleri saymayı genelde karıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şu kenardaki ilmekleri takip ederek söyleyeceğim arkadaşlar size de. Siz de şuradaki sayınız benimle aynı yerde olduğu zaman model ayrımlarına ya da model kuruluşlarına başlayacaksınız. Şimdi kenar modelim 3'e düşmüş arkadaşlar. 3 tane kenar modelim var. Bakın şu ayrıcımdan kenar modelime kadar 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. 8 ilmek burada. 8 ilmek burada. 3'er tane kenar ilmeklerim var. 23 ilmek de şu ayraçlarımın arasındaki ilmekler olacak arkadaşlar. Şimdi burada hemen yine kenar modelimi örerek kesiyorum. 2'ye düştü sayımız. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğim ön yüzde ters oluyor. İkinci ilmeğim Selanik. Ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. 2, 4, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm. Ayracımı takıyorum. 9 ilmek haroşa öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Tekrar buraya da ayracımı takıyorum. Ve yine modelimi Selanik olarak devam ettiriyorum. İlk ilmeğim ters. İkincisi Selanik. Ters. Selanik. Ters. Selanik. Ve ters. Tekrar kenardaki 8 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Doladım. 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Buradan da kenar modelimi eksilterek 2'ye düşürüyorum. Dokuz ilmeğim oluyor doladığım ilmekle birlikte. Hepsini ayracıma gelinceye kadar haroşa olarak örüyorum. Bakın arka yüzde ilk ilmeğim alttaki ilmeğe batarak düz Selanik, yani ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik. Tekrar ayracımı aldım. Aradaki 9 ilmeğim haroşa. Yine Selanik örneğimi burada ayraçlarımın arasındaki
7 ilmeği Selanik örneğiyle devam ettiriyorum. Yine doladığım ilmekle birlikte kenar modelime kadar 9 ilmeğim oluyor arka yüzde. Pardon, kenar modelimin de 2 ilmeğini örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Evet, kenar ilmeklerimi 5'e tamamladım, doladım ve örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ayracımı alıyorum. İlk ilmeğim ön yüzde ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Tekrar ayracımı aldım. Bir ilmek haroşa olarak örüyorum. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Kalan ilmeklerimi yine ayracıma kadar haroşa olarak örüyorum. Bakın, şuradaki Selanik modelimden sonra bir ilmek ördüm, doladım ve kestim. Toplamda yine 9 ilmeğim var arkadaşlar. Yine ayracıma geldim. İlk ilmeğim ters, sıradaki Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Tekrar ayracımı aldım. Kalan ilmeklerim haroşa. Doladım ve kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar modelimi 5'e tamamlıyorum. Ayracıma kadar olan bütün ilmeklerim haroşa. Ayracıma geldim arkadaşlar. İlk ilmeğim Selanik, sıradaki ters, Selanik, ters, Selanik, ters ve Selanik. Tekrar ayracımı aldım. Aradaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar ayracıma geldim. Buradaki ilk ilmeğimde yine alttaki ilmeğe batarak düz Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, tekrar ters ve Selanik. Yine kenar modelime kadar olan kısım haroşa. Tekrar ön yüzde devam edelim arkadaşlar. Tekrar ön yüze geçtim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örüp kesiyorum. Kenar modelimiz 4'e düştü. Doluyorum. Yine ayracıma kadar olan kısım haroşa.
Ayracıma geldim. İlk ilmeğim ters, Selanik, ters, Selanik, tekrar ters, Selanik ve son ilmeğim yine ters. Ayracımı aldım. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Bakın alttaki ajurumun ilmeğini ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Yine kalan ilmeklerim haroşa. Tekrar ayrıcımı aldım. İlk ilmeğim ters, Selanik, ters, Selanik, tekrar ters, Selanik ve ters. Bu şekilde arkadaşlar modelimi devam ettireceğim. Arka yüzden yine Selanik örneğimizi devam ettiriyoruz. Ortadaki kısmı bu 9 ilmeğimiz haroşa arka yüzden, ön yüzden. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman yine son dolamış olduğumuz ilmeğin üzerine örünce dolayıp kesiyoruz. Bu sırada 2 ilmek ördüm, doladım ve kestim. Bir sonraki ön yüzde 3 ilmek örüp dolayıp keseceğim. Şimdi buradaki ajurlarımızı birkaç sıra ilerletelim. Selanik örneğimiz aynı şekilde devam ediyor. Döndüğümde sayılarıyla birlikte belirteceğim arkadaşlar, ne kadar ördüğümü ve kaç tane ajur yaptığımı belirteceğim. Evet arkadaşlar, modelimi ilerlettim. Şu an toplamda aradaki ajurlarımız 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ajurum var bu orta kısımda. Şimdi yine kenar modelimi eksiltiyorum. 2'ye düşüyor bu sırada. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmeğimi ördüm doladığım ilmekten sonra. Tekrar ayraçlarımın arasındaki kısma yine Selanik örneğimi uyguluyorum. İkinci ayracıma geldim. Yine ajurumun üstüne kadar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane haroşa ördüm. Doluyorum. Bu ilmeğimi çıkarıyorum. Ayracımı çıkaracağım. Doladığım ilmekten sonra ayracımı taktım ve bu iki ilmeği birlikte, bakın, biri şu ortadaki 9 ilmeğimin ilmeği, diğeri ise ön yüzde Selanik modelimize ters ilmekle başlıyorduk biliyorsunuz. Ters ilmeğimle şu aradaki haroşalarımın bir ilmeğini, ikisini birlikte bu arada hemen öncesinde dolamış oldum. Doladım ve sonrasında bu iki ilmeği ters kesiyorum. Bu iki ilmeği ters kestim. Sıradaki ilmeklerimi yine Selanik olarak bir ters bir de alttaki ilmeğe batarak düz devam ediyorum. Ve yine kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp arka yüzde yine Selanik örneklerimi devam ettireceğim.
Arka yüze geçtim. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Kenar modelimi buradan da 2'ye düşürdüm. Doladığım ilmekle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ilmeğim var. Ayracımı aldım. İlk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak düz, sıradaki ters, alttaki ilmeğe batarak düz, sıradaki ters, alttaki ilmeğe batıp düz, ters ve bakın bu ilmeğimi de burada bu şekilde düz de örebiliriz. Alttaki ilmeğe batarsak ajurumuz açılır arkadaşlar. Bu ilmeği burada düz örüyorum. Daha sonra bu aradaki ilmeklerimiz haroşa, tekrar Selanik örneğime geldim. İlk ilmeğim düz, sıradaki ters. Selanik örneğimi uygulayıp haroşalarımı örüp tekrar ön yüze devam edelim arkadaşlar. Ön yüze geçtim arkadaşlar. Kenar modelimi yine 5'e tamamladım. Doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ayracımı aldım. İlk ilmeğim ters, Selanik, ters, Selanik, tekrar ters, Selanik ve ters. Bu aradaki 9 ilmeğimin hepsini haroşa olarak örüyorum. Ajurumuz bitti arkadaşlar. Bu sırada sadece haroşa olarak örüyoruz. Ayracımı aldım. İlk ilmeğim ters, Selanik, ters, Selanik, tekrar ters, Selanik ve ters. Yine buradaki haroşalarımızı örüp arka yüzü birlikte devam edelim. Kenar modelimizin de arttırmasını yapalım. Evet arkadaşlar, ayraçlarımdan sonraki haroşalarımı da ördüm. Kenar modelimi bu taraftan da 5'e tamamladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz şurada modelimize başlarken arka yüzden bir düz bir ters olacak şekilde örmüştük modelimizin ilk sırası için. Şimdi arkadaşlar bizim burada şu bir kutucuk için toplamda 23 ilmekle başlamıştık. Şimdi bu modelimizin bittiği sıradayız arkadaşlar. Buradan sonra kuracağımız sıra arkadaşlar hem diğer modelimizin başlangıç kısmı hem de şu kutucuğumuzun kapanış kısmı. Şimdi bunun için arkadaşlar arka yüzden yeni modelimizin, yani şu kutunun sağından ve solundan yeni modelimizin birinci sırasını, yani ilk sırasını şurada yapmış olduğumuz gibi arka yüzden bir ters bir düz olacak şekilde ördük. Yani bu modelimizin bakın son 8 tane ajurunu yaptıktan sonra bir sırada önden ajur kurmadan şu 9 ilmeğimizin olduğu kısma ajur kurmadan bir sırada düz ördük arkadaşlar. Haroşa olarak ördük. Ön yüzde arkadaşlar bakın 2 4 6 8 10 12 14
16, 17 ve doladığım ilmekle birlikte 18 tane ilmeğim olduğu zaman arka yüzden doladığım ilmekle birlikte arkadaşlar, unutmayın, doladığım ilmekle birlikte toplamda şu ayracım ve kenar modelimden önce, yani kenar modelim ve ayracımın arasında 17 ilmek artı doladığım ilmekle birlikte 18 ilmek olduğu zaman yeni modelin kuruluş sırası oluyor arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçiyorum. Biliyorsunuz Selanik modelimizin ilk sırasını arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar modelimi dediğim gibi 5'e arttırdım ve doladığım ilmeği örüyorum. Bir ilmeğimi de örüyorum. Doladığım ilmek ve sonraki ilmeğimi ördüm. Buraya ayracımı takıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Bakın burada sıradaki ilmeğim düz arkadaşlar. Şu alt kısımda yapmış olduğumuz modelimizin ilk ilmeği, burada da düz. Ayracımı çıkardım ben burada. Ters, düz, ters, düz, ters, düz. Şu ayracımı da çıkarıyorum. Ters, düz, ters, düz. Bakın haroşalarımın üzerinde, yani lifimizin doladığım ve doladığım ilmekten sonraki bir ilmeği haroşa ördüm. Kalan kısmını ters ve düz olarak hepsini devam ediyorum arkadaşlar. Ters ve bakın buradaki ilmeğim de yine tersten sonra düz oldu. Tekrar ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Bu ayracımı da çıkarıyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Sonda yine doladığım ilmek ve önceki ilmek kalıncaya kadar ters ve düz şekilde devam ediyorum ve bakın son ilmeğimde doladığım ilmek ve doladığım ilmekten önceki ilmeğe geldim. Son ilmeğim de düz oldu arkadaşlar. Ayracımı takıyorum. Bu iki ilmeğimi de örüp kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Evet, tekrar ön yüze geldim. Kenar modelimi 4'e düşürdüm, doluyorum. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Ayracımı aldım. İlk ilmeğim ön yüzde ters oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu şekilde buraya Selanik örneğini uyguluyoruz arkadaşlar. Yine birkaç sıra uygulayalım. Kenar kısımda ilmeklerimiz 8 tane olacak yanlış değilsem. Birkaç sıra Selanik modelimizi devam ettirelim arkadaşlar. Bu lifimizin ayraçlarımızın arasında ayırmış olduğumuz kısma Selanik örneğimizi uygulayıp tekrar dönelim arkadaşlar. Döndüğümde yine sayıyı vereceğim. Evet arkadaşlar, lifimi ilerlettim. Bakın son hali bu şekilde. Size model üstünde anlatmak istedim, daha iyi anlamanız açısından.
Şu an bakın biz şu ilk modelimizi bitirdik ve şurada Selanik kısmını ördük. Yani buradaki bir kutumuz 23 ilmekti. Bizim bu Selanik modelimizin bir kutusu için bakın bir iki tane çizgiler ilerliyor bu şekilde. Şimdi 3 tanesi içinde şu yandan 16 ilmeğe ihtiyacımız var. 9 artı 7. Şu orta kısım 9 ilmekti. Bir de şu 7 tane ilerleyen sıramız. Toplamda 9 artı 7 16 tane ilmeğe ihtiyacımız oluyor kenar kısımdan. Bu kutumuz zaten burada devam ediyor. Bu kutumuzun şu 7 ilmeği ilerlerken hem sağdaki kutumuzun bir çizgisini oluşturuyor hem de soldakinin bir çizgisini oluşturduğu için biz sadece 16 ilmek alıyoruz. O yüzden bu şekilde dediğim sayılarla yaparsanız zaten kafanız karışmaz, ama işin teknik kısmı bu şekilde arkadaşlar. Daha iyi anlamanız açısından sonraki ya da mantığını anlayıp daha iyi yapabilmeniz için bunu da özellikle belirtiyorum. Şu fare dişi örnekli modelimizle arasında çok bir fark yok arkadaşlar. Sadece şurada fare dişi örneğinde burada biz şu fare dişi çizgimizi ayırırken direkt ilk sıradan dolayıp hemen kesip haroşalarımızı örüp yine fare dişi örneğimizi devam ettiriyorduk. Burada Selanik modelin araları biraz nasıl söyleyeyim, ayrık duracağı için ilk ve son sırada ajurlarımızı yapmadık arkadaşlar. Burada fare dişi örneğinde 9 ajurumuz varken Selanik örneğimizde 8 ajurumuz var. Selanik örneğimizin ilk sırasında hatırlarsanız şu Selanik modellerimizi ayırırken ilk sıramızda 9 tane haroşamızı ördük ve sonraki sırada bir örüp doladık arkadaşlar bu orta kısımda. Biz bu fare dişi örneğinde direkt fare dişi örneklerimizi ayıracağımız sırada 7 ilmeğimizi ördükten sonra hemen dolayıp kesmeye başlayıp ajurlarımızı başlatmıştık. İkisinin arasında sadece bu fark var arkadaşlar. Başka hiçbir fark yok. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi size şu modelde şurada kalabilir. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız alt sırada, yani biz şu an modelin ilk sırasına geri döndük arkadaşlar. Başlangıç kısmındayız. Yine aynı yerdeyiz. Yine kenar modelimi eksiltiyorum. 2'ye düşüyor. Doladım. 1. Bakın arkadaşlar, daha önceki sırada yapmıştık ama hatırlayın diye tekrar edeceğim. 2, 4, 6 ve 8 tane ilmeğim var bakın. 2, 4, 6 ve 8. Kenar modelimde 2'ye düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bundan sonraki bütün model başlangıç kısımlarında arkadaşlar, yani şu kısmı yaptıktan sonra, şuradaki şu kısmı yaptıktan sonra sürekli 8 ilmek olduğu zaman model ayrımına, yani şuralara, şu kısımlara ayırmaya geldiğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi biz şu kısımda ne yapıyorduk? İlk ilmeğim ters, ikincisi Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Yine 3, 6 ve 7 ilmeğim oldu. Tekrar buraya ayracımı takıyorum. Bu bizim şuradaki bir çizgimizi oluşturdu. Şimdi 9 tane ilmek
haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar buraya da ayracımı takıyorum. Tekrar 7 ilmek, bakın şu kısmı yapıyoruz. 7 ilmek Selanik modelimi devam ettireceğim. Ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Yine 3 6 ve 7 ilmeğim oldu. Tekrar buraya da ben ayracımı takıyorum. Tekrar 9 ilmek haroşa olarak örüyorum. İlk sırasında ajur yapmıyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 9 ilmekten sonra ayracımı takıp yine 7 ilmek, bakın şu sabit ilerleyen kısmı ayırıyorum. İlk ilmeğim ters, sıradaki Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Yine 3 6 ve 7. Tekrar ayracımı takıyorum. Bakın şu kısmı da yaptık. Şimdi bu sondaki yine bir 9 ilmeğimiz var ve sondaki kutucuğumuz var. Yine 9 ilmek haroşa, 6 7 8 ve 9. Tekrar 9 ilmeğimi ördüm. Yine ayracımı takıyorum ve 7 ilmeğim olacak. Ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Bu şekilde ilk kuruluş sıramız bitti arkadaşlar. Yine burada da 8 ilmeğim var. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Doladım ve kenar modelimi buradan da 2'ye düşüreceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, modelimizin kurulumu bu kadar. Şimdi burada yine 3 tane kutucuğumuz oldu arkadaşlar. Bir sonraki sırada şu arada 9 ilmeğimize ajurlarımızı açacağız. Buradan sonrası arkadaşlar videonun başında. Şimdi bundan sonrasını karıştıran olursa sürekli videonun başından bakarak devam edeceksiniz arkadaşlar. İlk sıramızda bakın burada ajur kurmuyoruz. Son sıramızda yine ajur yapmıyoruz arkadaşlar. Birer sıra haroşamız var arada, yoksa mesela şurada ajurumuz Selanik örneğiyle denk geldiği zaman ayrı bir görüntü veriyor. Bu şekilde daha düzgün ve muntazam duruyor arkadaşlar. Bu 8 tane ajuru yine bu kutucuklarımızın arasından tamamlayacaksınız. Tekrar modeli büyütmek istediğiniz noktaya kadar aynı şekilde büyüteceksiniz. Yani şimdi burada ikinci modelimizin kuruluşunu bitirdikten sonra şu kısmı, şuradan sonraki ajur kısmını devam ettiriyoruz. Daha sonra yine bu 8 tane ajur bittikten sonra yine şu son sırasına dikkat edin, unutmayın. Videonun başında gösterdiğim şu kısmı bir sıra sadece haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra bu kısım komple şuradaki 3 kutunun üstünde de bittikten sonra arkadaşlar bizim yine bu kutumuzun yanındaki şu haroşalarımızdan, yani ilmeklerimizden toplamda 17 tane olması gerekiyor. 17 ilmek olduğu zaman arkadaşlar biz yine şu işlemi tekrar ediyoruz.
Zaten dediğim gibi video başında anlattım. Şimdi tekrardan söylüyorum ki şu kısmı buradan sonrasında kafanız karışmasın. Yeni yapanlar, model çıkarmaya yeni başlayanlar zorlanıyor biraz, biliyorum. Dediğim gibi şimdi şuradaki ilmeklerimiz artıncaya kadar şu kısmında devam ettiriyoruz. Buradaki ilmeklerimiz de şu an zaten 8 taneydi. Yavaş yavaş artarak 17 ilmeğe tamamlanıyor arkadaşlar. 17 ilmek olduktan sonra dediğim gibi yine ön yüzden 17 ilmek artı doladığım ilmek olduktan sonra arka yüze geçip yine şu kısmı uyguluyoruz. Ama 16 ilmeği buraya, yani yine model kuruluşuna bakarsınız. Doladığımız ilmek ve doladığımız ilmekten önceki ya da sonraki bir ilmeği örerek, yani 2 ilmek kenarda kalmış oluyor. Biri doladığımız ilmek ama arkadaşlar. 2 ilmek kenarda kalıyor. Kalan 16 ilmeğe de yine biz bu Selanik örneğini uyguluyoruz. Şimdi ben bu modelimizi şu sarı lifimde olduğu gibi arkadaşlar, bakın şu şekilde ben 1, 3, 5 ve 7 tane model koydum. 9, 10, 9, 11 gibi tek sayılarla kutucuklarımız ilerliyor biliyorsunuz. Şimdi bunu da yaptığım gibi 2, 4, 6 ve 7 tane modelim oluncaya kadar şu şekilde genişleteceğim. 7. modelimin tam orta kısmında kesme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mavi Selanikli örneğimizde de yine ben şimdi bir kutucuğumuzu bitirdik. İkinci, yani 3 tane olan kutucuğumuzu da başladık. Bundan sonra bu 3 taneli olan modelin bittikten sonra 5, daha sonra 7. 7'yi de tam orta kısma gelinceye kadar öreceğim ve kesme işleminde birlikte devam edeceğiz. Lifimi ilerlettim arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Şimdi tam yarı kısmına geldim. 4 tane model koydum ben. Siz isterseniz bir model daha koyarak lifinizi büyütebilirsiniz. Bu şekilde bir eni 27,5 santime denk geliyor. Yani 28 santim olur arkadaşlar. Lifimizi kapatmaya başladığımız yerden itibaren 28 santime denk gelir. Tam ideal bir boyut bence. Daha büyüğü de çok büyük oluyor arkadaşlar. Gerçekten ağır oluyor. Şimdi orta kısma geldiğimiz arkadaşlar, şu modelimizi yaptığımız zaman biliyorsunuz ilk sırasında şu aradaki haroşalarımızın ilk sırasını sadece düz bir haroşa örerek başlıyorduk. İkinci sıradan itibaren şu ajurlarımızı kurmaya başlıyorduk. Şimdi toplamda 8 sıra arkadaşlar ajur yapıyorduk. Bir sırada daha sonradan yine haroşa olarak örüyorduk. Şimdi burada 4 tane ajurumuz oluştuğu zaman modelimizin tam orta kısmı olduğu için 4. ajuru bitirip tekrar ön yüze geldiğimiz zaman burada kesme işlemine başlayıp lifimizi kapatıyoruz. Kenar modelimi arttırdım, yine 5'e doluyorum ve 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Daha sonra bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir de şöyle sayayım size, şu kenar kısımdaki ilmekleri genelde soruyorsunuz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, bir de kestiğim ilmek, toplamda 13 ilmeğim varken kesme işlemine başlıyorum ve şu an doladığım ilmekle birlikte bakın toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim var. Bir de kestiğim ilmek 14 ama doladığım ilmeği de saydım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada kesme işlemine başladım. Yine modelime aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yok. Bu modelimizi bitirip arkadaşlar kesme işlemine başladık. Kesme işlemleriyle birlikte bu modeli bitirip modelin üst kısmında yine beraber devam edelim. Artık sağdan ve soldan, arka ve ön yüzden kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kesme işlemini detaylıca göstermeyeceğim. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor zaten. Ekstradan bir model kurulumu yok. Sadece şu üst kısımda, yani bu modelimizin kapanacağı sırayı göstereceğim. Ve onun üzerinden yeni modelin kuruluş kısmını da göstereceğim. Dediğim gibi bu modelimizi kesme işlemlerini başlayarak
devam ettirip bitirip gelelim arkadaşlar. Evet, kesme işlemine devam ediyorum. Bakın şu an bu son modelimin 8 tane ajurunu yaptım ve ön yüze geçtim. Bir sırada ajurumuzdan sonra bir sırada ajur koymadan yapıyorduk arkadaşlar. O sırayı da yaptım ve hemen arka yüze geçtim. Kenar modelimi 5'e arttırdım bu sırada. Şuradaki Selanik örneğime kadar, yani ayracıma kadar toplamda bakın 5 tanesi kenar ilmeğim, doladığım ilmekle birlikte toplamda 2, 4, 6 ve 8 ilmeğim var arkadaşlar. Şurada bir dolama yapmışım istemeden. 8 tane ilmeğim var. Dediğim gibi şimdi burada yine ben burayı örmüştüm. Geri söktüm size göstermek için. Selanik modelime devam ediyorum. Buradaki 7 ilmeğimi hemen Selanik örneğimi kurdum. Burada arkadaşlar yine bu 9 ilmeğime de Selanik örneği uyguluyorum. Bakın şu Selanik örneğimden sonra ters ördüm. Bunu düz örüyorum. Alttaki ilmeğe batmadan düz örüyorum arkadaşlar. Selanik modelimizin zeminini hazırlıyoruz. Tekrar ters ve düz. Ters, düz, ters, düz ve ters. Bakın sonraki ilmeğim yine düz oluyor. Aynı şekilde bu sırayı Selanik örneğimizi kuruyoruz. Tekrar şu alt kısımda yapmış olduğumuz gibi Selanik örneğimizi yine aynı sırada örelim. Yine ön yüzden de Selanik örneğimizi devam ettireceğiz. Bitiminde yine, yani şu Selanik örneğini şu kısmını kuralım. Yine geldiğimde size ilmek sayısını vereceğim arkadaşlar. Yani 2 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor. Bir tanesi şurada arkadaşlar, bir de doladığımız ilmekti. Şimdi bir tane ilmeğimiz kalacak. Dediğim gibi aynı şekilde Selanik örneğini ilerletelim. Şu kadar, yani kaç sıraya denk geliyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sıra Selanik öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu 7 sıramızı örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra üstteki modelimizin kuruluş kısmında da anlatacağım. Lifimizi bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Daha sonrasını da detaylı göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu modelimizin bitiminde diğer 5 tane eksiltirken 5 tane örneğin kuruluşunu da göstereceğim. Daha sonra lifimizi sonlandıracağız. Şimdi dediğim gibi şuradaki 7 sıra Selanik örneğimizi yapıp dönelim. Evet arkadaşlar, Selanik kısmını bitirdim. Toplamda 7 sıra ördüm. Kenar kısımda 3 tane kenar ilmeğim var. 2 tane de lifimin bütününden ilmeğim var arkadaşlar. Bu sırada artık yeni model kurulumuna geçiyorum. Şimdi orta kısımda 7 tane kutucuğumuz vardı. Tekrar şu 5 tane olan kutucuğu yapacağız. Kenar modelimi yine 2 ilmeği birlikte keserek eksiltiyorum. Kenar modelim 2'ye düştü. Doladım ve bakın 2 ilmeği örüyorum. Kesme işlemine devam ediyoruz. Bu ayracımı çıkardım. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ilmek ördüm. 16 ilmek biz alt kısımda yeni model için haroşalarımız oluyordu. Burada da 16 ilmek kesiyoruz. Bir de kestiğim ilmek toplamda kenar ilmeklerinden sonra 17 ilmek var. Bir de doladığım ilmek 18 ilmeğimiz var arkadaşlar. Alt kısımda başladığımız gibi aynı sayılarımız. Şimdi buradan sonrasında yine 7 tane Selanik yapıyorum. Tersle başladım. Tersle bitirdim. Bak şöyle 3, 6, 7. Tekrar buraya da ayracımı takacağım.
9 tane haroşam var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine 7 tane ilmeğime Selanik örneği uyguluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ön yüzde terste başlayıp terste bitiriyorduk bu 7 tane Selanik ilmeğimizi. Tekrar 9 tane haroşa yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine 7 tane Selanik. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ayracımı takıp 9 tane haroşa. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ayracımı takıp 7 tane Selanik yapıyorum. Ve 7. Yine ayracımı takıp 9 tane haroşa. 7 tane Selanik. Tekrar 9 tane haroşa. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine 7 tane Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik, ters, Selanik ve ters. Son ayracımı takıyorum. Buradan sonraki ilmeklerim yine haroşa olarak devam edecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bu ayracımı çıkarıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 17. Doladım 18. Kenar 3 ilmeğimi örüyorum ve arka yüze geçip yine aynı şekilde kesme işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şuradan bakın, şu kutucuğumuzun üzerine artık haroşa olarak örüyoruz. Şuradan itibaren şu Selanik ilmeklerimiz devam edecek. Yine şuradaki 7 tane örneğimizin üzerine tekrar şu 5 tane olan kutucuğu ilk sırasını beraber kurduk. Bundan sonra aynı şekilde yine ilmeklerimizi azaltarak devam edeceğiz. 8 tane ilmeğimiz kalınca yine aynı şekilde şu kısmı, şuradaki Selanik kısmını yapıp daha sonra yine bir kutucuk daha düşürerek 3 tane kutucuğumuzun kaldığı modeli yapacağız ve finalde
son bir kutucuğumuzu da yapıp lifimizi sonlandıracağız. Buradan sonra detaylı anlatım yapmayacağım arkadaşlar. Yine son kısmı gösterebilirim. Bitiş kısmını gösterebilirim arkadaşlar. Bundan sonra aynı şekilde lifinizi ilerleteceksiniz. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Bakın özellikle dikkat edin, şuradaki selanikleriniz bütün modellerde aynı yerde devam ediyor arkadaşlar. Sağa sola kaydırmayın. Kutucuklarımızın da ilk sırasında arkadaşlar şu 9 ilmeğimizi ilk sırasında haroşa örüyoruz. Daha sonra aşırılarımızı kurduktan sonra tekrar bir sıra daha haroşamız var arkadaşlar. Bu kısmı karıştırmayın. İlk modelde detaylıca anlattım arkadaşlar. Videonun başına alarak tekrar aynı işlemi devam ettireceksiniz. Dediğim gibi bundan sonra lifinizi kendiniz ilerleteceksiniz. Final kısmında beraber yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimi sonlandırdım. Son hali bu şekilde. Oldukça güzel ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. Çok daha şık durdu. Hepinizin severek yapacağını düşünüyorum. Umarım beğenip benimle birlikte yaparsınız. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya, anlaşılır önemli noktaları anlatmaya çalıştım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.